Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün sizlere önemli gelişmeleri bir kez daha net, şeffaf ve hızlı şekilde aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da sağdaki sükunet aslında masadaki fırtınanın habercisi gibi duruyor. Dünkü yayınımızda Trump'ın bedel ödetme mesajını ve çekilen konvoyları konuşmuştuk. Bugün o açıklamalarla bölgeden gelen yanıtları ve Washington'daki sarsıcı iddiaları ele almaya çalışacağız. Ankara'dan gelen açıklamalar var. Bunları bu videoda konuşmaya çalışacağız. Özellikle ilk haberden başlamak istiyorum. Kürt gruplardan Trump'a tepkiler büyümeye devam ediyor. En son Peşak tarafından bir açıklama yapıldı. 15 günlük ateşkesin geleceği ve Washington-İran hattındaki diplomasi trafiğiyle ilgili İran merkezi bir Kürt grup olan Peşak'ın sözcüsü Revar Avdanan sağlanan ateşkesi savaşın ortasında kısa bir soluklanma olarak niteledi ve Avdanan'ın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Kürt gruplara yönelik silahların bedeli ödenmeli şeklindeki sert çıkışına verilen yanıttı. Sözcü Trump'ın bu tek taraflı yaklaşımını eleştirerek bölgesel güçlerin Kürt halkına yönelik doğru politikalar geliştirmesi ve dayatmalardan vazgeçmesi gerektiğini savundu. Grubun iddiasına göre eğer müzakerelerden sonuç çıkmazsa savaş daha da şiddetlenebilir. Ayrıca dünkü videomuzda bahsettiğimiz o bedel tartışmasına karşılık bölgenin geleceğinde Kürtlerin stratejik rolü kabul edilmeden kalıcı bir çözümü mümkün olmayacağı vurgulandı. Yapılan açıklama bu şekildeydi ve Trump'a da bu konuyla ilgili tepki gösterildi ve İran artık eskisi gibi olmayacak. Bu ateşkes sürse de, yani tamamıyla şu an olduğu gibi tamamıyla bir ateşkes ilan edilse de artık İran eski İran olmayacak açıklamaları yapıldı. Şimdi diğer bir yandan Suriye'deki entegrasyon meselesiyle alakalı önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyinde Ahmet Şara başkanlığındaki geçici hükümetin başlattığı nüfus kayıt süreci devam ediyor. Ocak ayında yürürlüğe giren 13 sayılı kararname ile birlikte kimliksiz Kürtlere vatandaşlık hakkı tanınmıştı bildiğiniz üzere ve ancak 6 Nisan'da başlayan saha çalışmalarında ciddi bir tanımlama krizi yaşandı. Evet, işte Kürtlere kimlik verileceği, kimliksiz olan vatansız kimliği bulunan Kürtlere, Suriye'deki Kürtlere kimlik verileceği açıklanmıştı ama kimliğin nasıl verileceği de tartışma konusu oldu. Edinilen bilgilere göre bazı kayıt merkezlerinde vatandaşların Arap Suriyeli olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Gelen yoğun tepkilerin ardından bu ibarenin Suriyeli olarak güncellendiği belirtiliyor. Hukukçular idari kayıtlarda etnik kimliği yok sayan bu tarz uygulamaların toplumsal barışa zarar verebileceği uyarısını yaptı. Hatırlatalım, bu süreç bir ay boyunca devam edecek ve Kuzeydoğu'daki bu idari kriz dünkü konvoyların çekilmesi haberimizden sonra bölgedeki otorite boşluğunun sivil idareye nasıl yansıdığının da bir göstergesi aslında. Yani artık bu durumların aşılması gerektiğini düşünüyorum. İşte entegrasyon zaten olacak. Yani birçok konuda zaten anlaşma sağlandı. Dolayısıyla Arap Suriyeli yazmak nedir ya da buna yeltenmek ne anlama geliyor? Orası da apayrı bir konu. Ne? Yani bunu kimse fark etmeyip evet ya vurulsun gitsin mi diyecekti insanlar. Dolayısıyla entegrasyon varsa Suriye hükümetinin de, yani Şam hükümetinin de artık gereklilikleri işte fazla lamıcımı olmadan yerine getirmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Başka bir çözüm yolu ya da bundan çıkış yolu yok. Zaten her konuda anlaşılmış. Şimdi diğer bir yandan tabii ki Orta Doğu'da gelişmeler bitmez arkadaşlar ve konuyla ilgili açıklamalar var. Uluslararası siyasette deprem etkisi yaratan bir diğer haber ise ABD'li eski üst düzey yetkili Joe Kent'ten geldi. Kent sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimalini çok sert bir gerekçeye dayandırdı. Suriye sahasında olası bir Türkiye-İsrail karşı karşıya gelişinde Washington'ın İsrail'in yanında saf tutabilmek için NATO'dan çıkabileceği iddiası
iddiası var. Analist Joe Kent de işte ABD'nin Orta Doğu politikasını hem yangın çıkaran hem de söndüren bir aktör olarak eleştiriyor. Özellikle Suriye'deki mevcut yönetim yapısına dair yangın çıkarma benzetmesi yapan Kent bu rolün artık sürdürülemez olduğunu savundu. Bu açıklama Türkiye'nin NATO içindeki müttefikiyle olan stratejik geleceğini ve Suriye sahasındaki hassas dengeleri bir kez daha tartışmaya açtı. Arkadaşlar dünkü videoda Trump'ın bedel uyarısını konuşmuştuk. Bugün Washington'da bu sesler ABD'nin bölgede tamamen farklı bir stratejiye evrilebileceğinin sinyallerini veriyor aslında. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ankara'dan da kritik bir açıklama var. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de bir süreç işliyor. İşliyor ama işlemiyor. Yani neden böyle söylüyorum? Çünkü yasal düzenlemeler bildiğiniz üzere bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla bu yasal düzenlemelerin artık hız kazanması gerektiğini vurgulamıştı. DEM Parti de zaten benzer bir tutumdaydı. Ama ne hikmetse bu bir türlü hızlanmıyor ve bir türlü işte bölgedeki özellikle yaşanan gelişmelerle ilgili olduğu da konuşuluyor. Son ve belki de en kritik haberlerden biri bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste gazetecilerle bir araya gelerek gündemdeki çözüm arayışlarına dair devletin kırmızı çizgilerini netleştirdi. Şimdi bu açıklama bir yandan iyi. Neden? Çünkü artık bu yasal düzenlemeler atılmadıkça İşte ağırdan işlendikçe bu çözüm sürecine olan inanç gitgide artık düşüyordu. Yani bir inanç, bir umut kırıntısına insanların bir şekilde bağlanması gerekiyordu ve artık bu kırıntı bile kalmayacak hale gelmişti ve hem hükümete hem de diğer kanada işte bir inanç söz konusu değildi. Şimdi gelinen noktada Numan Kurtulmuş'un bu açıklaması artık yasal düzenlemelerin olacağı yönünde net açıklamalar yapıldı. Kurtulmuş sürecin yasal bir zemine oturması için iki temel şart sundu. Birincisi terör örgütünün kendisini tamamen feshetmesi, ikincisi ise silahların bütünüyle teslim edilmesi. Bu şartlar yerine getirildiğinde sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye artık bu meseleye enerji kaybetmemeli dedi. Ankara'nın bu şartlı ama kararlı duruşu önümüzdeki günlerde meclis çatısı altında yeni yasal düzenlemelerin kapısını aralayabilir denildi haberde ve bu hamlenin özellikle Trump'ın bölgedeki Kürt kartını nasıl oynayacağını merakla izlediğimiz şu günlerde Türkiye'nin kendi çözümünü masaya koyması anlamına geliyor ifadeleri kullanıldı arkadaşlar. Yapılan haberde ve gelinen noktada özellikle Türkiye'nin bu konuyla ilgili artık hızlı bir adım atması gerektiği de ifade ediliyor. Evet, günün önemli gelişmeleri bu şekildeydi. İran merkezli grupların Trump'a yanıtını, Suriye'deki kimlik krizini, Washington'daki NATO tartışmalarını ve Ankara'nın net tavrını sizlerle paylaşmaya çalıştık. İlk Bakış TV olarak gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de bu videolarımızı veya yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.